19. yüzyılın sonlarına doğru Victoria dönemi İngiltere'sinde şeytani bir oyun kurulmaktaydı. Bilim sadece keşif ve ilerleme aracı olmaktan çıkmış, insanlığın kaderini şekillendirmek isteyenlerin elinde bir silah haline gelmişti. Bu yeni düzenin mimarları tarih kitaplarında sıradan bilim insanları olarak tanıtılan fakat gerçekte zihinlere ve toplumlara hükmetmek için stratejiler geliştiren X Kulübü adıyla bilinen bir grup seçkin bilim insanıydı. Görünürde akademinin ve bilimin yüceliğini savunan bu kişiler gerçekte toplumun bilinçaltına işleyecek büyük bir oyunun taşlarını diziyorlardı. X Kulübü'nün üyeleri laboratuvarlarda beyaz önlükleriyle deney tüplerinin başında duran basit bilim insanları değildi. Onlar toplumları dönüştürme ve kontrol etme arzusuyla yanıp tutuşan, insan zihnini şekillendirmek için stratejiler üreten gizli planların sahipleriydi. Adeta birer satranç ustasıydılar. Bu satrancın piyonları halk, vezirleri ise bilimsel teorilerdi ve bu oyunda en güçlü hamlelerden biri Charles Darwin'in evrim teorisiydi. Ancak bu teoriyi yalnızca bir biyolojik süreç olarak görmek, bu tablodaki asıl büyük resmi gözden kaçırmak olurdu. Üstelik içlerinden biri vardı ki adı modern bilim dünyasında yankılandıkça perde arkasındaki güçlerin sesi de o kadar yükseliyordu. Thomas Huxley. Charles Darwin'in evrim teorisini savunmasındaki kararlılığı nedeniyle Darwin'in bulldoğu yani köpeği olarak bilinen Huxley bu teoriyi sadece bir biyolojik araştırma olarak görmüyordu. Onun gözünde evrim teorisi toplumun temellerini sarsacak sismik bir dalgaydı. Ama bu dalganın ardında ne vardı? Huxley ve onun gibi düşünenler için bu teori daha derin bir anlam taşıyordu. İnsanları sadece hayvandan evrilmiş biyolojik bir tesadüf olarak görmeye ikna etmek istiyorlardı. Amaç ilk etapta insanların kendi değerlerini sorgulamalarıydı. Devamında inançlarını sarsmak ve dinsizleşmelerini sağlamaktı. Bu düşünceyi kabul edenler toplumun büyük bir kısmını oluşturacak ve güçsüzleşecekti. Böylece kendi köken ve atalarının birer hayvan olduğuna inanmış olarak yönetilmeye hazır hale geleceklerdi. Ancak perde arkasındaki seçkinler yani oyun kurucular bu teoriyi kendileri için geçerli kılmıyorlardı. Onlar bu fikri bizler için düşünmüştü ve kendileri bu fikrin dışındaydı. Çünkü bu teori onlar için sadece bir yönetim aracıydı. X Kulübü'nün gözünde bilim toplumu yönetmek ve kontrol altında tutmak için bir köprüydü. Kendilerini seçkinler olarak gören bu grup bilimi ve toplum mühendisliğini projelerini sessizce inşa etmek için kullanıyorlardı. Darwin'in her cümlesinde, Huxley'in her kelimesinde, X Kulübü üyelerinin her düşüncesinde aslında bir dünya düzeninin gizli inşası sürüyordu. Ve o dünya düzeninde insanlar sadece birer dişli, birer sayı olarak yer alacaktı. Bu X Kulübü'nün kurduğu sessiz bir devrimin ilk adımlarıydı. Ne kadar masum görünse de gerçekte çok daha derin bir planın parçasıydı. X Kulübü'nün fikirlerinden beslenen bir diğer önemli yapıysa Fabian cemiyetiydi. Fabianlar toplumu kademeli ve barışçıl yollarla dönüştürmeyi hedefleyen bir grup entelektüelden oluşuyordu. Ancak bu yüzeyde barışçıl ve ilerici görünen düşüncelerin altında daha derin ve kökleri çöllere uzanan bir plan yatıyordu. Toplumu reformlarla değil, bilimsel ve teknolojik araçlarla kontrol altına almak. Toplumsal mühendislik onların esas amacını oluşturuyordu. Fabianlar X Kulübü'nün bilimsel temellerini alarak bu temelleri geniş bir toplumsal dönüşüm projesine entegre ettiler. Bu dönüşüm projesi bireylerin zihinlerini ve bedenlerini kontrol altına almayı hedefliyordu. Bu bağlamda X Kulübü ve Fabian cemiyetinin entelektüel mirası toplumu kontrol altına alacak bir düzenin temellerini atıyordu. Bu düzen teknolojik ilerlemelerle desteklenecek, insanların zihinleri ve davranışları manipüle edilerek şekillendirilecekti. Genetik mühendislik, biyoteknoloji ve düşünce kontrolü gibi araçlar bu düzenin en önemli bileşenleri haline gelecekti. Fabian cemiyeti üyeleri zamanlarının önde gelen entelektüelleriydi. George Bernard Shaw gibi isimler
Toplumu bilimsel yöntemlerle dönüştürme fikrini yaymak için kalemlerini kullandılar. Salonlarda konuşmalar yaptılar ve siyaseti manipüle ettiler. Onlara göre devrim kanlı sokak çatışmalarıyla değil, zihinlerde başlatılan sessiz bir evrimle gerçekleşmeliydi. İşte bu evrim Orwell ve Huxley gibi yazarların eserlerinde distopik dünyalar olarak karşımıza çıktı. Bu iki yazar X kulübü ve Fabian cemiyetinin görüşlerinden fazlasıyla etkilenmişti. Orwell'ın her ne kadar Fabian cemiyetiyle doğrudan bir bağı olmasa da onların entelektüel mirasından uzak değildi. 1984 romanındaki büyük birader aslında sadece bir izleme ve kontrol mekanizması olmaktan öte bir şeydi. O, Fabianların geleceğe dair kurguladığı toplumu gözetim ve manipülasyon yoluyla kontrol etme arzusunun bir sembolüydü. Orwell bu imgeyi kullanarak Fabian cemiyetinin sessiz devrimini romanının sayfalarına işlemişti. Aldous Huxley ise bu hikayenin daha derin bir yerinde bulunuyordu. X kulübünün kurucu üyelerinden biri olan Thomas Huxley'in torunu olan Aldous bu entelektüel mirası kanında taşıyordu. Huxley, Cesur Yeni Dünya eserinde genetik mühendislik ve biyoteknoloji yoluyla insanlığın nasıl kontrol altına alınabileceğini kurguladı. Ancak bu bir uyarı ya da kehanet değildi. Huxley yalnızca büyük babası Thomas Huxley'in X kulübünde başlattığı düşünce hareketini bir adım öteye taşıyordu. Bu hareket toplumu şekillendirmek için kullanılan bilimsel yöntemlerin bir taslağıydı. Orwell ve Huxley'in eserleri geleceğin distopik dünyalarına birer pencere açtı. Ancak bu pencereden görülenler yalnızca korkutucu birer fantezi değil, aynı zamanda toplum mühendislerinin gerçekçi birer planıydı. X kulübü ve Fabian cemiyetinin gizli ajandaları Orwell'ın büyük biraderi ve Huxley'in Cesur Yeni Dünyasında hayat bulmuştu. Bu yazarlar aslında toplumun adım adım nasıl bir distopyaya sürüklendiğini gözler önüne serdiler. Ancak önemli olan bu distopyanın zaten önceden planlanmış bir gelecek olmasıydı. İşte bu noktada 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan teknokrasi hareketi devreye giriyordu. Elon Musk'ın dedesi Joshua Haldeman 1930'larda Kanada'da yükselen teknokrasi hareketinin önemli bir lideriydi. Bu hareket bilimsel bilgi ve teknolojik uzmanlıkla yönetilen bir toplum vizyonunu savunuyordu. Haldeman toplumun geleneksel siyasi yapılar yerine bilimsel prensipler doğrultusunda organize edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu radikal fikirler o dönemde hükümet tarafından tehlikeli bulunmuş ve Haldeman tutuklanarak baskı altına alınmıştı. Üstelik Haldeman ailesinin Aşkenaz Musevisi olması ve soylarının Hazar Türklerine dayanması birçok sorunun cevabı niteliğinde. Öte yandan teknokrasi, toplumsal düzenin bilim ve teknik uzmanlar aracılığıyla yeniden şekillendirilmesini savunan bir ideoloji olarak Fabian cemiyetinin idealleriyle örtüşüyordu. Bu hareket politikacıların yerini mühendisler ve bilim insanlarının aldığı bir dünya düzenini öngörüyor ve toplumu bilimsel araçlarla kontrol altına almayı hedefliyordu. Teknokrasi bu perspektiften bakıldığında Fabianların kurguladığı sessiz devrimin bir uzantısıydı. George Orwell'ın 1984 romanında karşımıza çıkan düşünce polisi, bireylerin yalnızca fiziksel davranışlarını değil, aynı zamanda düşüncelerini de denetleyen korkutucu bir mekanizmaydı. Bu yapı, totaliter rejimlerin en karanlık rüyalarını gerçeğe dönüştürme arzusunun bir sembolüydü. Orwell kitabında insanların düşüncelerini kontrol etmenin, onları tamamen boyunduruk altına almanın en etkili yolu olduğunu söylüyordu. Düşüncelerinizin bile güvende olmadığı bir dünyada özgürlükten bahsetmek imkansız hale gelirdi. Ancak bu distopik tasavvur sadece bir edebi kurgu olmaktan çıkarak günümüz teknolojileriyle gerçek olma potansiyelini taşıyor. Bu noktada Elon Musk'ın Neuralink projesi gibi ileri düzey nöroteknolojik gelişmeler bu distopik geleceği hayal edilemeyecek kadar yakına getiriyor. Orwell'ın çizdiği karanlık gelecek tablosunda bireyler sürekli izleniyor ve düşüncelerine ket vuruluyordu. Oysaki günümüzde Neuralink gibi teknolojiler insan beyni ile makine arasında doğrudan bir köprü kurarak bu denetim fikrini bir adım daha ileri taşıyor. Başlangıçta beyin hasarını tedavi etmek veya sinirsel bozuklukları düzeltmek amacıyla geliştirilen bu teknoloji aynı zamanda zihinsel süreçleri dijitalleştirme, izleme ve potansiyel olarak kontrol etme yeteneğine sahip. Bu durum insanlığın en temel haklarından biri olan zihinsel özgürlüğün tehlikeye girmesi anlamına geliyor. George Orwell ve Aldous Huxley'in
Huxley'in eserleri bu entelektüel mirasın edebi yansımalarıydı. Orwell ve Huxley bu grupların gelecek planlarını romanlaştırarak aslında birer uyarı ya da kehanet yazmamışlardı. Onların eserleri gelecekte gerçekleşmesi planlanan değişimlerin taslaklarıydı. Orwell'ın bu kavramı aslına bakarsak insanlığın asla ulaşmaması gereken bir sınırı çizmişti. Fakat günümüz dünyasında Elon Musk'ın Neuralink projesi zihinlerin içine erişmeyi ve düşünceleri dijital bir ağda yakalamayı amaçlayan bir teknoloji olarak bu sınırları zorlamaya başladı. Düşüncelerimizin dijital bir kod olarak kaydedildiği bir dünyada düşünce polisinden ne kadar uzak olabiliriz? Neuralink'in vaadi, insan beyniyle bilgisayarı bağlayarak hastalıkları tedavi etmek, hafızayı geliştirmek ya da öğrenme süreçlerini hızlandırmak gibi devrim niteliğinde faydalar sunuyor. Ancak Orwell'ın kurgusundaki gibi bu teknolojinin gittiği yer de kendisini belli ediyor. Bu teknolojinin gittiği yeri görememek için oldukça basit düşünmek gerekiyor. Aynı şekilde Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'nda genetik mühendislik ve biyoteknoloji insanları doğuştan belirli rollere programlıyordu. Huxley bu dünya düzenini kurgularken insan doğasının en temel unsurlarını yeniden şekillendiren bir geleceği tasvir etti. Bugün CRISPR-Cas9 gibi teknolojiler insan genlerini düzenleme yeteneği sunarak bu distopik dünyaya adım atmamızı sağlıyor. Bu teknoloji genetik hastalıkları tedavi etmenin ötesinde insanın kimliğini ve yeteneklerini şekillendirme gücü sunuyor. Ancak Huxley'in romanlaştırdığı gibi bu güç toplumsal kontrol araçlarına dönüştürüldüğünde ne olacak? İnsanlar genetik olarak belirlenmiş rollere mi programlanacak? CRISPR-Cas9'un sunduğu olanaklar bir yandan insanlığın geleceği için umut vaat ederken diğer yandan Huxley'in distopik dünyasına açılan bir kapı olarak görünüyor. Darwin'in evrim teorisi bu büyük dönüşüm planının en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Darwin evrim teorisiyle insanların hayvandan türediğini savunuyordu. Ancak bu düşünce toplumun büyük kesimi için geçerliydi. X kulübü, Fabian cemiyeti ve insanlığı yönetme arzusundaki diğer sözde seçkin gruplar bu teoriyi kendileri için savunmuyorlardı. Onlar kendilerini bu teoriden ayrı tutuyorlardı. Bu gruplar kendilerini insanlığın geri kalanından üstün görüyorlar ve mutlak kontrolü sağlamak için insanların kendilerini hayvandan türediklerine inandırmak istiyorlardı. Bu seçkinler Yahudilerin kendilerini üstün ırk olarak görme inancıyla benzer bir düşünce yapısına sahiplerdi. Yahudilere göre kendileri dışındaki diğer milletleri hayvan olarak görmek bir inanıştı. Kendilerini kutsal ve ayrıcalıklı bir grup olarak konumlandırıyorlardı. Bu üstün ırk iddiası evrim teorisinin topluma yayılmasında önemli ve gizli bir rol oynuyordu. Orwell ve Huxley'in eserlerinde tasvir edilen dünyalar bugün karşı karşıya olduğumuz teknolojik ve toplumsal gelişmelerle giderek daha gerçekçi hale geliyor. CRISPR gibi gen düzenleme teknolojileri insan genetiğini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'nda tasvir ettiği genetik mühendisliğin bugün bir bilim kurgu olmaktan çıktığını ve bilimsel bir gerçeklik haline geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde Elon Musk'ın Neuralink projesi de insanların beyinlerine yerleştirilen çiplerle düşüncelerinin okunabildiği ve hatta manipüle edilebileceği bir geleceği işaret ediyor. Bu Orwell'ın 1984 romanında yer alan düşünce polisi kavramının teknolojik bir gerçekliğe dönüşebileceğini gösteriyor. Günümüzdeki bu gelişmeler aslında X kulübünün ve Fabian cemiyetinin entelektüel mirasının bir devamı niteliğinde. Bu grupların dünya halklarını kontrol altına alma ve bireylerin zihinlerini manipüle etme planları yüzyıllar sonra bile etkisini sürdürüyor. Orwell ve Huxley'in romanları bu planların edebi temsilleri olarak okunmalı ve bu teknolojik gelişmelerin nereye evrileceği daha net görülmelidir.